أشهد أن لا Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni uyandığım için biraz modum düşük düne göre. Erbil'i ilk defa gündüz gözüyle görüyorum şu an. Hemen arkamda Erbil Kalesi. Kayseri Pazarı'nın oradan geçiyorum. Erbil şehrin Arapça ismi. Kürtçe ismi ise Hevler. Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti olan Erbil'de 1 milyon aşkın insan yaşamakta. Erbil'de çoğunluğu Kürtler oluşturmak üzere Araplar ve Türkmenler de yaşamakta. Aynı zamanda şehirde büyük bir Hristiyan topluluğu da var. Hemen kalenin şurada insanlar oraya çıkmış şehri izliyor. İçeriye giremiyorlar galiba. Max oraya kadar çıkılabiliyor. Ben de oraya gideceğim birazdan. Dün akşam geldiğim Fişke'nin oraya geldim. Sabah saatinde de yine bayağı canlı duruyor. Abiler geleneksel kıyafetlerini giymiş geziniyor ortalıkta. Hemen şurada da fesli bir abi var. Şeyler satıyor. Burası 7/24 canlı galiba. Dün gece saat 2'ye doğru uyandım ben otelde. Ve dışarının gürültüsü otelin içine de geliyordu. Yani saat 2'de bile burası canlı gibiydi. Yani Erbil'de geç saatlere kadar hayat devam ediyor. Bayağı canlı bir şehir. Belki buralarda bir yerde kahvaltı edebileceğim bir yer bulurum diye geldim ama bakalım. Burada da hep nargile dükkanları var. Çok fazla nargile içiliyor burada. Kahvaltı edeceğim bir yer bulayım derken böyle hırdavatçıların olduğu bir yere geldim. Kalenin hemen dibinde. Daha çok hırdavatçılar, nalburlar falan var bu tarafta. Seyyar satıcılar yine. Kale yukarıdan çok güzel gözüküyor yani tam bir Orta Doğu havası veriyor. Ve bir diğer Orta Doğu havası veren şey her yerde Toyota'ların olması. Burada en çok kullanılan araçlardan biri Toyota muhtemelen. İleriye doğru gidiyorum ama şu an nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Bu arada burası Erbil'in yani eski yerleşim bölgesi. O yüzden hani buradaki görüntülerden yola çıkarak şehri tamamen bu şekilde zannetmeyin. Bugün öğleden sonra işte şehrin daha yeni yerleşim bölgesine, Hristiyanların büyük oranda yaşadığı Ankara bölgesine gideceğim. Orası mesela bambaşka bir havaya sahip. Yani şehrin tamamı bu şekilde değil. Ya ben havalimanından gelirken özellikle bir abi böyle şeyin üzerine yatmış. Öldüğünü düşündüm. Adam uyumuş orada. Az önce gittiğim arkamda kalan tarafta hep hırdavatçılar vardı ve sokak bir yere varmıyordu. O yüzden geri döndüm. Burası tipik bir kapalı çarşı mimarisine benziyor. İçeride satılan şeyler de hemen hemen aynı zaten. Kuru yemişler, lokumlar ve kurutulmuş meyveler. Hemen karşıda galiba bir peşmerge bir şey ikram ediyor. Burada dün akşam geldiğim yer galiba. Geleneksel kıyafetler satılıyor. Belki şunlardan bir tane alabilirim. Şu an Eminönü'nde kapalı çarşıda geziyormuşum hissi uyandırdı bende. Ama bayağı geniş ve güzel bir kapalı çarşı. Muhtemelen bu da çok
tarihi bir yapıdır. Bu geldiğim sokakta ise yine daha çok yiyecekler var. Dün gösterdiğim gibi işte lokumlar, jelibonlar, kuru yemişler. Bal var mesela gördüğüm. Yine sucuklar var. Genel olarak fiyatlar çok uygun duruyor. Mesela bu çocuk kıyafeti 5000 dinar. Hemen şu karşıdakiler 8000 dinar ve en pahalı gördüğüm şu an 15.000 dinar. Yani dolar bazında hesapladığımız zaman çok da pahalı değil gibi. Hemen iki tane abi geliyor. Yöresel kıyafetlerini giymişler yine. Şimdi nereye çıktığıma dair hiçbir fikrim yok. Yine bir yere çıktım ama sanırım fışkiyelerin oraya geldim yine. Şimdi kalenin dibinde duran bu mekana gitmeye karar verdim. Orada kahvaltı edeceğim. Mekanı ikiye bölmüşler. Yan tarafta sadece aileler oturabiliyor. Bu tarafta ise tek başına gelen ya da işte arkadaşıyla gelenler. Yani sen çağırmadığın sürece muhtemelen garsonlar masana gelmiyor. Çünkü 10 dakikadır buradayım ve kimse bakmadı. Şimdi menüye göz atacağım. Şöyle menüdeki fiyatlar da bu şekilde. Kahvaltı var mı diye bakıyorum da. Ya fiyatlar çok pahalı durmuyor. Fena değil bence. Şu kahve fiyatları falan var mesela. Kahvaltı nerede ama şurada da fiyatı ne acaba bilmiyorum. Kaç çeşit peynir var, yumurtalı sucuk var, zeytin, kuru yemiş, humus, patates, reçel, bal, tahin, yani hepsi var kahvaltıda. Yanında şöyle ekmek vermişler. Şimdi tadıma geçiyoruz. Bakalım. Neresi? Öncelikle şöyle bir ekmek geldi. Bu ekmeğin tadına bakacağım. O kadar çok şey var ki neyden başlayacağımı bilmiyorum. Ama direkt şey getirmişler burada. Çorba kasesi var. Önce çorbadan başlayacağım. Güzel mercimek çorbası. Ama bununla karnımı doyuramam. Çünkü diğerlerini de yemem gerekiyor. Şimdi şöyle sucuklu yumurtaya kullanacağım. Çayın içine yine fasulye koymuşlar. Muhtemelen Orta Doğu'da aromasız çay içmiyorlar. Çayın içine hiçbir şey koymadan ne bir aroma ne farklı bir şey. Tüketen tek toplum biz olabiliriz herhalde. Düşünüyorum, bunu da merak ettim. Yoğurtmuş. Kahvaltıda yoğurt getirmişler. Yani bizdeki kahvaltıya ekstra burada ne var? Bir çorba geldi. Humus var. Yani Orta Doğu'da humus zaten kahvaltıda çok fazla tüketiliyor. Bir de yoğurt. Yoğurda şey koyuyor. Bunu çok güzel kaymak bir yoğurt. Hemen az önce çıktığım kafenin ilerisinde küçük bir yokuş var. O yokuştan yukarı çıkıyorum şimdi. Kaleye doğru. Ama içeri girilebildiğini pek zannetmiyorum.
Böyle bir arkadaş da yine video çekiyor. Kalenin girişine geldim şimdi. Orada bir güvenlik duruyor ama içeri girilmiyor sanırım, izin vermiyor. Yani kalenin sadece önüne gelip buradan şehir manzarasını izleyebilirsiniz sanırım. İçeri girmeye izin yok. Muhtemelen UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklendikten sonra içeriye girilmesi de yasaklandı. Şimdi Erbil şehir manzarasını görüyorsunuz. Hemen şurası Kayseri Çarşısı. Şurada tam karşıda gördüğünüz o yüksek binalar hep muhtemelen Ankara tarafları. Şehirde bayağı gökdelen var bu arada yani. Şehrin ileri tarafları bayağı şehirleşmiş durumda. Yine bu taraflar da öyle. İleri taraflar hep büyük binalardan oluşuyor. Erbil Kalesi'nin inşasının 5000 yıl öncesine dayandığı iddia edilmekte. Kale 21 Haziran 2014 yılında Dünya Mirası listesine eklendikten sonra tadilata alındı. Benim kaleyi ziyaret ettiğim dönemde yine tadilattaydı. Bu yüzden içeriği ziyaret edemedim. Iya. Ella? Ella? Nisurin naman. Nasurin good. Good, so hello. Okay. Burası Erbil'de bulunan Orta Doğu'nun belki de en büyük bahçesi. Bahçe ne denir bilemedim buraya. Parkı diyebilirim. Buraya gezmeye geldik birlikte. Kalenin etrafında gezinirken tesadüfen Hollandalı biriyle tanıştım. Sevgilisiyle geziyormuş o da. Onların aracılığıyla da yerel biriyle tanıştım. Onun da aracılığıyla burada parlamentoda çalışan biriyle tanıştık. Milletvekili sanırım. Bizi kebap yedirmeye götürdü. Ondan sonra parka geldik. Hem bizi şehri gezdiriyor şu an. Yani çok güzel denk geldi. Burada parkın içinde deniz bisikletleri var. Deniz bisikletlerini kullanarak burada suda gezinebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Erbil'den birkaç video daha paylaşmaya devam edeceğim.